3000 metre yükseklikte parçalanmış bir uçaktan aşağı düştüğünüzü hayal edin. Bir insan bu yükseklikten bulutların üzerinden yere çakılırsa ne olur? Cevap bellidir. Hayatta kalamaz. Fizik bunu söyler, mantık bunu emreder. Ama 1971'in Noel arifesinde Julian Koepke Amazon ormanlarının üzerinde fizik kurallarına meydan okudu. Hikayemizin kahramanı Julian Koepke o zamanlar henüz 17 yaşındaydı. Ama o şehirde büyüyen yaşıtlarına benzemiyordu. Babası Hans Wilhelm, Amazon'un sırlarına aşık bir bilim insanıydı. Amacı, yağmur ormanlarının biyolojik çeşitliliğini yok olmadan önce incelemek ve koruma altına almaktı. İşte bu yüzden medeniyetten tamamen uzakta, vahşi doğanın kalbine Panguana adını verdiği o araştırma istasyonunu kurmuştu. Annesi Maria ise saygın bir kuş bilimciydi. Yani Julian'in çocukluğu, Peru'nun vahşi yağmur ormanlarında bu bilimsel tutkunun tam ortasında geçmişti. Diğer çocuklar parkta oynarken o ormanın kurallarını öğreniyordu. Ormanı evi gibi biliyordu. Tarih 24 Aralık 1971. Julian, lise mezuniyet balosundan yeni çıkmıştı. Diplomasını almıştı ve mutluydu. Tek bir amaçları vardı. Ormanda, araştırma istasyonunda onları bekleyen babasının yanına gidip Noel'i ailece kutlamak. Anne ve kız, Lima Havaalanı'nda Lansa Hava Yolları'nın 508 sefer sayılı uçağına bindiler. Ancak şirket daha fazla kar uğruna uçaklarında hurdalıktan toplanan parçaları kullanıyor, pilotları ise yakıt ve zaman tasarrufu için fırtınaların etrafından dolaşmak yerine içinden uçmaya zorluyordu. Halk arasında bu yüzden uçağa uçan tabut deniyordu ama babalarını Noel'de yalnız bırakmamak uğruna bu tehlikeli yolculuğu göze aldılar. Uçak havalandıktan kısa süre sonra kabus başladı. Lansa Hava Yolları'nın sicili zaten bozuktu. Şirket politikası belliydi. Ne olursa olsun uç, maliyeti düşür. Pilotlar, fırtınanın etrafından dolaşmanın yaratacağı ekstra yakıt masrafını ve zaman kaybını göze alamadılar. Hem şirketin kar baskısı hem de Noel'e yetişme telaşı birleşince o ölümcül kararı verdiler ve kapkara bulutların tam kalbine daldılar. Uçak bir oyuncak gibi savruluyordu. Bavullar, hediye paketleri havada uçuşuyordu. Tam o sırada kanadın üzerindeki yakıt tankına bir yıldırım düştü. Julian yanındaki annesine baktı. Annesi Maria ona döndü ve son sözlerini söyledi. İşte son, her şey bitti. Sonraki saniye annesi artık yanında yoktu. Uçak havada parçalanmıştı. Julian, emniyet kemeriyle bağlı olduğu koltukla birlikte uçağın gövdesinden kopup fırladı. Artık uçağın içinde değildi. 3 kilometre yüksekte, dondurucu soğukta, tek başına gökyüzünde süzülüyordu. Aşağıya baktı. Amazon ormanlarının devasa ağaçları tıpkı brokoli tarlası gibi görünüyordu. Koltuk sırası kendi ekseni etrafında bir pervane gibi dönerek düşüşü yavaşlatıyordu. Rüzgar kulaklarını sağır ederken bilinci kapandı. Fizik kurallarına meydan okuyan o düşüş, ağaçların sık dalları arasında son buldu. Gözlerini açtığında yağmur yağıyordu. Köprücük kemiği kırıktı. Bir gözü şişmişti ve vücudu kesikler içindeydi. Ama nefes alıyordu. İlk şoku atlattıktan sonra hemen ayağa kalkmaya çalıştı. Aklında tek bir soru vardı. Annem nerede? Başka kurtulan var mı? Sadece ormanın tekinsiz sesleri cevap verdi. Yine de pes etmedi. Enkaz parçalarının altına, devrilen ağaçların arasına baktı. Bir koltuk sırası buldu. Toprağa baş aşağı saplanmıştı. Koşarak yanlarına gitti. Nabızlarını kontrol etmek, bir yaşam belirtisi bulmak istedi. 3 kişi görmüştü. Ama hiçbiri hareket etmiyordu. Ancak Julian, o panik halinde kendini sakinleştirmeyi başararak zihnindeki hayatta kalma bilgilerini çağırdı. Doğayı tehdit olarak görmeyi bırakıp kendisine yol gösterecek harita olarak görmeye başladı. Bu sayede hayatta kalmayı bilinçli şekilde seçmiş oldu. İlk günlerde gökyüzünden motor sesleri geliyordu. Arama kurtarma uçakları tepesindeydi. Avazı çıktığı kadar bağırdı, el salladı ama nafile. O sık ağaçlar gökyüzüyle arasına örülmüş yeşil bir duvar gibiydi. Uçaklar onu göremeden uzaklaştı. Yalnızdı. Koca ormanda, vahşi doğanın göbeğinde yapayalnızdı. Julian o an bir karar verdi. Annesini bulamamıştı. Yardım gelmiyordu. Eğer o enkazın başında beklerse ölecekti. Aklına babasının yıllar önce öğrettiği o altın kural geldi. Eğer ormanda kaybolursan en küçük su birikintisini bul ve onu takip et. O seni dereye, dere nehre, nehirde insanlara götürür. Ve yürümeye başladı. Elindeki tek erzak
Enkazdan bulduğu bir paket meyveli şekerlemeydi. Şeker ona enerji veriyordu ama orman her saniye enerjisini geri alıyordu. Gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu yağmur. Ve durmak bilmeyen böcek saldırıları. Her tarafı şişmişti. Gözünü bile açmakta zorlanıyordu. Günlerce sürecek yolculuk için yakıtı sadece buydu. Şekerleri birer birer saatlere bölerek yedi. Ama 4. günün sonunda o paket de boşaldı. Bir insan için 4 gün kısa olabilir. Ama vahşi doğada yaralı bir kız için 4 gün 4 asır gibidir. Gündüzleri yürümekten, geceleri ise korkudan titremekten zaman kavramını yitirmişti. Artık sadece nehir suyu vardı. Çamurlu, parazit dolu Amazon suyu. Midesi kazınıyordu ama açlıktan daha büyük bir sorunu vardı. Korku. Julian, kıyıların tehlikesini biliyordu. Çamurlu dere kenarları, kamuflaj ustası zehirli yılanlar ve vatozlarla doluydu. Bu yüzden babasının "suya güven" tavsiyesine uydu. Bazen sığ yerlerden yürüyor, su derinleştiğinde ise kendini akıntının ortasına bırakıp yüzerek ilerliyordu. Bazen nehrin içinde devasa kütükler görüyordu. Yaklaştığında o kütüklerin hareket ettiğini, kendisine bakan bir çift gözü olduğunu fark ediyordu. Bunlar kayman timsahlarıydı. Herhangi bir insan panikleyip kaçardı. Kaçsaydı avcı içgüdülerini tetikler ve yem olurdu. Ama Julian kaçmadı. Sakince, hiç istifini bozmadan yanlarından süzülüp geçti. Doğayı tanıyordu. Onlara bulaşmazsa onların da saldırmayacağını biliyordu. Gündüzler zorluydu ama geceler tam bir işkenceydi. Amazon'da gece olup zifiri karanlık çöktüğünde asıl avcılar o zaman uyanır. Julian, geceleri uyumak için nehir kenarındaki çamurlu, ıslak toprak zeminlere kıvrılıyordu. Üzerindeki o mini elbise onu ne soğuktan koruyordu ne de böceklerden. Sivrisinekler bulut gibi üzerine çöküyordu. Her tarafı şişmişti. Uyumaya çalışırken yağmurun sesi bazen motorunun sesine dönüşüyor, ilkilerek uyanıyordu. Her sabah uyandığında "Bugün öleceğim gün mü?" diye soruyordu kendine. Ama sonra nehre bakıyor, o akıntıyı görüyor ve tekrar yürümeye başlıyordu. Tam 10 gün. Aç, yaralı ve yalnız. 10. günün öğleden sonrasıydı. Julian artık yürüyemiyordu. Akıntıda sürüklenirken nehrin kıyısında bir karartı fark etti. Bu bir tekneydi. Motorlu bir tekne. Önce aklını kaybettiğini sandı. Açlık ve halüsinasyonlar ona oyun oynuyordu. Kıyıya süründü, titreyen eliyle teknenin soğuk metaline dokundu. Gerçekti. Teknenin yanında ormanın içine doğru giden dar bir patika vardı. O patikayı tırmanacak gücü kalmamıştı. Elleri ve dizleri üzerinde, çamurun içinde emekleyerek yukarı çıktı. Ve orada, derme çatma, çatısı palmiye yapraklarından yapılmış, duvarları olmayan bir kulübe buldu. Kulübe boştu. Sahipleri yoktu. Ama köşede hayatını kurtaracak bir şey duruyordu. Bir bidon benzin. Julian o an, kolundaki o korkunç acıyı dindirmek için ne yapması gerektiğini biliyordu. Babası, ormanda kurtlanan köpeklerin yaralarını benzinle temizlerdi. Hiç tereddüt etmedi. Benzini, kolundaki açık, iltihaplı ve canlı kurtçuklarla dolu yaraya döktü. O an hissettiği acı, uçağın düşüşünden bile daha şiddetliydi. Yanıyordu. Ama durmadı. Kurtçuklar benzinden kaçmak için dışarı çıkmaya başladılar. Julian, parmaklarıyla onları tek tek çekip çıkardı. Tam 35 tane kurtçuk saydı. Kolunu kaybetmekten o an kurtulmuştu. O geceyi kulübenin tahta zemininde geçirdi. Yağmur yine başladı. Sahipleri gelmemişti. Ya hiç gelmezlerse diye düşündü. Ya tekneyi buraya bırakıp gittilerse? Ertesi sabah 11. gün. Dışarıdan sesler duydu. İnsan sesleri. Yağmurun sesi sandı ama hayır, sesler yaklaşıyordu. 3 Perulu oduncu kulübenin önünde belirdi. Ama içeri girmediler. Durdular. Gözlerinde korku vardı. Çünkü karşılarında gördükleri şey bir insana benzemiyordu. Saçı başı dağılmış, gözleri kan çanağına dönmüş, bembeyaz tenli, üstü başı yırtık bir kız. Yerel efsanelere inanan bu adamlar onun bir Yemanja, yani insanları nehre çeken kötü bir su ruhu olduğunu sandılar.
Ellerindeki palaları sıkıca kavradılar. Geri çekilmek üzerelerdi. Julian son gücünü toplayıp onlara İspanyolca seslendi. Ben o düşen Lanza uçağındaki kızım. Adım Julian. Ruh konuşunca büyü bozuldu. Adamların yüzündeki korku yerini şefkate bıraktı. Hemen yanına koştular. Yaralarını temizlediler, ona yiyecek verdiler ve tekneye bindirip en yakın kasabaya Tuna Vista'ya götürdüler. 11 gün süren o yalnız cehennem motorun çalışmasıyla son buldu. Julian, Amazon'u yenmişti. Julian babasına kavuştuğunda ilk sözü, "Özür dilerim baba, annemi getiremedim," oldu. Bu cümle, onun o küçücük kalbinde taşıdığı yükün ağırlığını gösteriyordu. Ancak başardığı şey, insanlık tarihinin en büyük hayatta kalma mucizelerinden biriydi. Düşünün, o uçaktaki 91 yolcudan 90'ı hayatını kaybetti. Sadece Julian, 3000 metreden bulutların üzerinden yere çakılmasına rağmen hayatta kaldı. Tıbbi literatür bile bu düşüşü ve ardından gelen 11 günlük vahşi yaşam mücadelesini açıklamakta zorlanıyor. Ama asıl zafer bu değil. Asıl zafer, Julian'ın ruhunda kazandığı savaştı. O, kendisini yutmaya çalışan, annesini elinden alan o ormana küsmedi. Tam tersine eğitimini tamamladı ve bugün babasının kurduğu istasyonun başında hayatını o ormanı korumaya adadı. Peki siz? 3000 metreden düşüp ailenizi kaybettiğiniz o yeşil cehennemden sağ çıkabilir miydiniz? Ve daha da önemlisi, yıllar sonra o ormana, korkularınızın üzerine yürüyerek geri dönecek cesareti kendinizde bulabilir miydiniz?